Küçük bir kelime, kocaman bir algı. Çeviri tarihi nasıl değiştirir? Bir tarih anlatısında sadece tek kelime eksilirse ne olur? Belki ilk bakışta çok küçük bir ayrıntı gibi görünür ama bazen o tek kelime bütün hikayemin anlamını değiştirir. Bir iddia bir anda kesin bilgi gibi algılanabilir. Bir şüphe gerçekmiş gibi sunulabilir. Bir olay olduğundan çok daha farklı anlaşılabilir. Bugün tam olarak bunu konuşacağız. Çeviride kaybolan küçük bir nüans tarihi nasıl başka bir yöne çevirebilir? Şöyle düşünün. Elinizde eski dönemlere ait bir metin var. Bu metin geçmişte yaşandığı söylenen tartışmalı bir olayı anlatıyor. Fakat orijinal ifadede açık bir dikkat payı var. Yani metin aslında okura şunu söylüyor. Bu anlatılan bazı kaynaklara göre böyledir. Ama kesin hüküm vermeden önce dikkatli olmak gerekir. İşte bu çok önemli. Çünkü tarih yazımında iddia edilir, rivayet edilir, anlatılır. Şu kaynaklara göre inanılacak olursa gibi ifadeler süs değildir. Bunlar bilginin ne kadar kesin ya da ne kadar tartışmalı olduğunu gösteren işaretlerdir. Ama bu işaretlerden biri çeviride kaybolursa anlam da kayar. Mesela bir metinde aslında eğer bu kaynaklara inanılacak olursa anlamı varsa bu cümle bize şunu söyler. Burada kesin konuşma. Bu bir iddia olabilir. Fakat bu ifade daha düz bir şekilde bu kaynaklara göre oldu diye çevrilirse okuyucunun zihninde bambaşka bir etki oluşur. Artık ortada ihtiyatlı bir anlatım yoktur. Daha kesin, daha sert, daha doğrudan bir anlatım vardır. İşte sorun tam da burada başlar. Çünkü insanlar çoğu zaman metnin arkasındaki kaynağı, dil farkını, çeviri nüansını, editör müdahalesini ya da tarihsel bağlamı incelemez. Önlerine gelen cümleyi okur ve o cümlenin verdiği ilk etkiye inanır. Tarih de bazen böyle şekillenir. Bir kişi hakkında, bir dönem hakkında, bir toplum hakkında, bir devlet hakkında ortaya atılan iddialar yıllar sonra tekrar tekrar anlatılarak gerçek gibi kabul edilmeye başlanabilir. Oysa ciddi bir tarih okuması şunu sorar. Bu bilgi ilk kimden geliyor? Bu kişi olaya gerçekten tanık mıydı? Yoksa başkasından duyduğu bir şeyi mi aktarıyordu? O dönemin siyasi, dini, kültürel veya kişisel çatışmaları bu anlatıyı etkilemiş olabilir mi? Daha sonra bu bilgi başka kaynaklarla kontrol edilmiş mi? Yoksa sadece tekrar edilerek mi büyümüş? İşte bu sorular sorulmadığında tarih bilgi olmaktan çıkar, algıya dönüşür. Bir başka önemli nokta da şudur. Eski dönemleri anlatan kaynaklar her zaman tarafsız değildir. Bir tarafın yazdığı metin başka, karşı tarafın yazdığı metin başka olabilir. Galip gelen başka türlü anlatır, mağlup olan başka türlü anlatır. Saraya yakın olan başka yazar, rakip çevre başka yazar. Yıllar sonra yazan bir tarihçi ise kendi çağının düşüncesini geçmişin üzerine taşıyabilir. Bu yüzden tek bir kaynağa dayanarak kesin hüküm vermek tehlikelidir. Hele ki anlatılan konu hassas, suçlayıcı, küçük düşürücü veya sansasyonel bir iddia içeriyorsa daha da dikkatli olmak gerekir. Çünkü sansasyon her zaman ilgi çeker. Şaşırtıcı bir iddia sakin bir bilgiden daha hızlı yayılır. Öfke uyandıran bir cümle dengeli bir açıklamadan daha çok paylaşılır. İnsanlar bazen gerçeği değil en çarpıcı anlatıyı hatırlar. Ama tarihçilik en çarpıcı cümleyi bulmak değil, en sağlam bilgiyi aramaktır. Burada çevirmenin ve yayıncının sorumluluğu da çok büyüktür. Çünkü çeviri sadece kelimeleri bir dilden başka bir dile aktarmak değildir. Çeviri aynı zamanda anlamı, tonu, ihtimali, şüpheyi ve bağlamı da taşımaktadır. Bir kelimeyi çevirmemek bazen sadece eksiklik değildir. Bazen bütün cümlenin ağırlığını değiştirir. Bir cümledeki eğer kelimesi okura düşünme alanı açar. İddia edilir ifadesi kesin hüküm vermemeyi öğretir.
Rivayet olunur demek anlatının tartışmalı olabileceğini gösterir. Ama bunlar silinirse ihtimal kesinliğe dönüşür. İddia olay gibi görünür. Yorum gerçek sanılır. Ve böylece insanlar geçmişi aslında olduğu haliyle değil, kendilerine aktarıldığı biçimiyle öğrenir. Peki biz izleyici olarak ne yapmalıyız? Birincisi, tarihi bir konuda çok sert ve çok kesin bir iddia duyduğumuzda hemen durmalıyız. Kendimize sormalıyız. Bu bilgi nereden geliyor? İkincisi, kullanılan dile dikkat etmeliyiz. Oldu demek başka şeydir. Olduğu iddia edildi demek başka şeydir. Kaynaklara göre demek başka şeydir. Bu kaynaklara inanılacak olursa demek başka şeydir. Üçüncüsü, tek bir anlatıyla yetinmemeliyiz. Özellikle tartışmalı konularda farklı kaynakların ne dediğine bakmak gerekir. Dördüncüsü, metnin kendisiyle yorumunu ayırmalıyız. Bazen ana metin başka şey söyler, dipnot başka şeyler ekler. Editör başka bir çerçeve kurar, çevirmen de kendi tercihleriyle metnin tonunu değiştirir. Okur ise bunların hepsini tek bir ses sanabilir. O yüzden iyi okur olmak sadece okumak değildir. Okuduğunu tartmak, cümledeki kesinlik derecesini görmek, kaynağın niyetini sorgulamak ve kelimelerin arkasındaki anlamı fark etmektir. Bugün anlatmak istediğim asıl mesele şu. Tarihi bazen büyük savaşlar, büyük kararlar ve büyük olaylar kadar küçük kelimeler de değiştirir. Bir kelime eksilir, şüphe kaybolur. Şüphe kaybolur, iddia sertleşir. İddia sertleşir, insanlar onu gerçek sanmaya başlar. Ve yıllar sonra herkes o anlatıyı sanki kesin bilgiymiş gibi tekrar eder. Bu yüzden geçmişi anlamak istiyorsak sadece ne anlatıldığına değil, nasıl anlatıldığına da bakmalıyız. Çünkü bazen bütün hikaye tek bir kelimenin içinde saklıdır. Eğer bu tarz videolarda tarih, çeviri, kaynak ve algı arasındaki ilişkiyi birlikte inceleyelim istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da şunu yazın. Bir kelime neyi değiştirir? Çünkü bazen cevap şudur: her şeyi.